Herkese günaydın, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Analize geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsek abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Şimdi her zamanki gibi S&P ile başlayalım analizimize. Dünkü enflasyon verisiyle birlikte S&P'de direncin üstünde bir hareket görsek de kapanış gene bu yatay bandın içinde gerçekleşti ve bir miktar burada satışlarla da karşılaştık. Fed'in tutanakları açıklandıktan sonra satışlar bir miktar derinleşti. Dolayısıyla yukarıda 4171-4163 direncimizi korumaya devam ediyoruz. Aşağıda da 4100-4096 destek bölgemiz mevcut. Bu yatay bandın kırılımına göre yön bulacaktır. Buradan bir günlük grafikleri de hatırlatmak istiyorum. Günlük grafiklerde de bir ters omuz baş omuz formasyonumuz vardı. 4080'den geçen boyun çizgimiz kırılmıştı. Fakat burada alımların yeterince güçlü gelemediğini şu an için görüyoruz. Fakat boyun çizgisinin üstünde kaldığı sürece de yükselişin devamını bekleriz ve nihai hedefi de 4353 olacaktır S&P'nin. Buradan hızlıca bir DAX'a bakalım. DAX'ta da Şubat ve Mart aylarında görülen tepe bölgeden sonra bir satış süreci, güç toplama süreci olarak görebileceğimiz bir düşüş süreci yaşandı. Kırılan direnç destek olarak çalışıp Şubat-Mart aylarındaki tepeyi de geçen bir yükseliş süreci yaşandı. Ancak bakın burada da gene güçlü alımları göremiyoruz. Şöyle saatlik grafiklere döndüğümüzde gene bir yatay bant içinde hareket takip ediyoruz. Dünkü enflasyon verisiyle birlikte burada da direncin üstünde hareketler gördük. 15.891-15.858 direncinin üstüne atsa da tekrar altında kapanışlar gördük. Yalnız DAX'ın S&P'ye göre daha güçlü durduğunu söyleyebiliyoruz. Dirence daha yakın fiyatlamalar alıyoruz. Aşağıda da destek olarak takip edeceğimiz 15.648-15.618 destek bölgemiz mevcut. Bu yatay bandın kırılımına göre DAX da yönünü netleştirecektir. Buradan hızlıca bizim borsamıza BIST 100'e bir bakalım. BIST 100'de 4150'yi takip edeceğimizi konuşuyorduk. Dün bunun üstünde hareketler görsek de son saatteki kapanış gene 5150'nin altında 5146'dan gerçekleşti. Çok önemli değil aslında şu son bakın bir önceki tepe bölgesi olan 5117 geçildikten sonra artık BIST 100'de son yaşanan arzdan daha güçlü talebin geldiğini söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla yön yukarı. Aşağıda 5061 kırılmadığı sürece ilk direncimiz olan 5291-5229 direncine doğru yükselişler devam edecektir. Ancak bu talep sürecinin siyasetçilerin seçim sürecinde koltuklarını korumak adına yaptıkları bir hamle olduğunu lütfen unutmayalım. Bu nedenle de pozisyonlarımızı mutlaka yakın stoplu taşımaya devam etmemiz gerektiğini hatırlatmak isterim. Evet, endekslerden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.